Efendim iyi haftalar diliyorum. Ekran başındaki bütün seyircilerimize haftanız güzel geçsin. Sağlık, bereket, aşk dolu güzel bir haftada. Kim var bugün konuğum? Sizler için Aygül Aydın stüdyomda. Sevgili Aygül'cüm hoş geldin. Hoş bulduk Nurcuğum. Astrolojiyi gerçekten en güzel yorumlayanlar arasındasın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ve bugün 16 Şubat haftasını önce bize yorumlayacak. Sonra sevgili seyircilerimiz hem yükseleninizi hem de kendi burcunuzu lütfen takip etmeyi unutmayın. Çünkü bugün önemli bir gün değil mi? Çok önemli bir gün. Bir de ne yapacağım biliyor musun? Herkese 20 Şubat için bir şey vereceğim, görev vereceğim. 20 Şubat'ı gidip o görevi takvimine yazacak Nur. Ve 20 Şubat'ta o ötecek. Gitsin herkes telefonuna kaydetsin ama yükselen burcuna göre söyleyeceğiz bunu. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Herkes yükselen burcuna göre 20 Şubat takvimini açsın. Oraya bir not düşeceğiz. 20 Şubat'ın İşte özelliğine. önemli bir şey var. Şimdi birazdan söyleyeceğim. Peki o zaman bize şu yeni haftayı bir yorumlar mısın? Bu hafta 12 burç için neler gelecek, neler olacak, kimler neye dikkat etmesi gerekiyor? Burcunuza sıra geldiğinde de tek tek duyanlar duymayanlara haber versinler. Star ekranında Aygül Aydın 12 burcu tek tek yorumlayacak. Şimdi bu hafta güneş tutulması haftası. Yılın ilk güneş tutulmasını yaşıyoruz. Bak güneş tutulmaları çok önemlidir. Bir tutulma olmadan hayatınızda hiçbir şey beklemeyin. Hiçbir şey olmaz. Güneş tutulur, ışıklar yanar, ondan sonra kapılar açılır. Ondan sonra nereye varmak istiyorsanız varmaya başlarsınız. Emeğinizin karşılığını almaya başlarsınız. O yüzden tutulma zamanları benim heyecanlandığım zamanlardır. Harika. Güzel dönemlerdir. Ama bu tutulma hemen 17 Şubat'ta oldu. Hadi bir şey olmadı. Tutulması değil. Bir kere burada anlaşalım. Hani var ya öyle diyenler. Tutulduk bir şey oldu. Yok Aygül ne olacak? Hayır öyle değil. Bu tutulmadan sonraki 6 aylık süreç hayatlarındaki büyük değişimlere inanamayacaklar. Ve Kova burcunda yaşanan bu tutulma tam böyle akılla da alakalı. Hı hı. Gerçekten yetenekli, akıllı, zeki insanların kapılarının açıldığı, şans kapılarının açıldığı, işlerinin bereketle aktığı bir dönem olacak. Böyle İnşallah. İnanamayacaklar. Diyecekler ki ya bu telefon geldi bana, bundan bir haber aldım. Bu nasıl olur? Bu para akıyor bana geliyor dedikleri bir tutulma yaşayacaklar. Buna şaşıracaklar. Neden? Satürn ve Neptün gezegenleri Koç burcuna geçiyor. 20 Şubat'ta kavuşum halinde olacaklar. Ve bu düşünebiliyor musun? 323 yıl önce deneyimlenmiş bir şey. Yani şu an dünyada, gezegenimizde bunu yaşayan ve görmüş kimse yok. Ve biz deneyimleyeceğiz. Bunu biz yaşayacağız. Bu heyecan verici bir gökyüzü olayı. Olumlu mu olumsuz mu? Mesela bizi hangi yönden bu deneyime sürükleyecek? İşte aşk kişisel, mı, para mı, sağlık mı? Kişisel haritalara göre değişim gösterecek. Hepimiz hayatta imtihan dünyası. Bir şeylerden imtihan olacağız. Kimi aşktan olacak, işten olacak, sağlıktan olacak. Evet olacağız. Bir şeylerden olacağız. Ama neyden olacağını harita bilgisine göre. Şimdi yükselenleri anlattığımızda az çok ben onların bölüm özetlerini söyleyeceğim. Tamam. Onlar da diyecekler ki tamam ya bana sınav sorularım buradan gelecek. O zaman buraya daha fazla odaklanayım. Bazen hayatımızda aşkın geleceği dönem kişi kariyere odaklanıyordur. Aslında orada aşkla, ilişkilerle ilgili temeller oluşturabilir. Bu tutulma ona işaret eder. Ama onu o göremeyebilir. Biz biraz farkındalık oluşturmak için anlatıyoruz bunları. Çok pozitif olacak. Ve gerçekten olumlu bir tutulma içerisine giriyoruz. Ama bunu olumlu kullanırsan, olumlu bir yerden bakmayı başarırsan, başımıza gelen olaylar herkesin başına gelir. Ama onlara verdiğimiz cevaplar kaderimizi belirler. Evet. Biraz buradan bakarsak daha mutlu oluruz. O zaman şöyle Koç'tan şunu mı? doğru mu anlıyorum? Bu hafta aslında yapacağınız hareketlerle kaderinizi belirleyeceğiniz Evet, bir hafta. kesinlikle Yani öyle. kader yeniden yazılıyor. Yazılıyor. Kaderini yeniden yazmak isteyenler ekran Evet. başındaysa Diyelim. gelsin bakalım. 12 burç tek tek yorumlanıyor. Yükseleniniz dinlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü 20 Şubat'a bir vurgu var ve hepiniz için Evet. çok özel bir ritüel mi diyelim? Yani takvim oluşturacaklar. Ritüel ismini söylediğim zaman da kişi hiçbir şey yapmıyor. Oturuyor onu bekliyor. Tamam, ben de peki. onu sevmiyorum. Tamam. Yani ritüelde harekete geçme eylemi diyelim biz Hadi buna. bakalım, Hep peki. birlikte bir hareket, aksiyon diyelim. Şimdi 1703 senesinde gerçekleşen yani o dönemden bu yana olmayan bir gökyüzü olayı Koç burcunda oluyor. O zaman Şimdi Koç ve yükselen koçlara başlıyorum. başladık. Evet, Koç Hadi ve yükselen bakalım. burcu Koç olanlara başlıyorum. Koçlar tarih yazıyor Nur.
Yani büyük bir Allah. tarih yazmaya giriyorlar. Hayatlarını, kaderlerini, yönlerini tamamen değiştiriyorlar. Bir Koç burcu olarak da söyleyeyim. Ben mesela 20 Şubat'a yazdım takvime. Yeni bir ben doğuyor diye yazsınlar takvimlerine. Yeni bir dönüş zamanları. Yani Ama artık yükselen o eski, koçlar yazacaklar yükselen bunu. koçlar yazıyor sadece. Yepyeniden bir başlangıç içerisinde olma cesaretini kazanmaları gerekiyor. Biraz hayatlarında hayallerine giden yolda tek olmadıklarını görecekler. Şansları açılıyor, kısmetleri açılıyor, yolları açılıyor, parasal anlamda kazançları açılıyor. İlişkilerde biraz zorlandıkları bir süreçteler. İlişkisel olarak çok zor bir dönemi atlatmaya çalışıyorlar. Ama bu Satürn ve Neptün kavuşumundan sonra önümüzdeki bir sene boyunca hayatlarındaki büyük değişime hazırlıklı olsun Koç ve yükselen burcu Koçlar. Çok iyi Harika. para kazanacaklar. Bak parasal anlamda Hayır demeyiz. kazançlarını çok iyi arttıracaklar ama buradan akıllı koçlar diyorum. Bak bir akıllılar var bir de öfkeli koçlar var. İkiye ayrılıyor koçlar. Öfkeli böyle deli dana gibi sağa sola çarpıp ona buna sataşan koçsanız aklınızı başınızdan alır bu dönem. Böyle ne olduğunuzu anlamazsınız. Ama daha böyle ya bir dakika planlı olmam lazım. Her şey de hemen olmuyor. Ben zaten son 2 senedir bunu gördüm, öğrendim diye aklı başında giden bir koçsanız da zirveyi göreceksiniz. Bu iki olay arasında bir fark var. Yani nasıl bir kişilik tutum sergilerseniz oraya evrilecek. Soruyorsun ya iyi mi kötü mü? Şimdi bütün koçlar bunu yaşayacak değil. Nasıl davranırsan onu görürsün. Sistem böyle çalışıyor. Sadece bu fırlayan roket enerjisini güzel harcasınlar. Yani roketi iyi yere fırlatsınlar. Çünkü onlar için şans, kısmet özellikle bu hafta gelen iş teklifleri olursa koçlara değerlendirsinler. Tamam. Yeni bir başlangıç yapma kararları alırlarsa yapsınlar, korkmasınlar. Özellikle 19-20 Şubat tarihleri çalacak telefonlar, gelecek beklentiler artık neyse mesajlar, valla not alsınlar ben söyledim söyleyeceğim. Bundan sonrası top onlarda diyelim. Onlar için Koçtan bunu önemli başarırsın. olacak. İnanıyoruz, Evet. güveniyoruz. Çünkü senin için dostun düşmanın belli olacağı bir hafta. Evet. Ona Bir de göre yani maskeler düşecek Şimdi ya. Koç aynen şunu da ekleyelim. Koç burçları için 11. evde olacağı için bu tutulma çok arkadaşlık ilişkilerini de değiştiriyorlar. Çevreleri komple değişiyor koçların. Başka bir çevreye dahil oluyorlar diyebiliriz ve yeni bir ben doğuyor diye Hadi kayıt bakalım. etsinler kendilerini diyebiliriz. Güzel bir dönem Efendim olacak. sevgili boğa ve yükselen boğalara geçiyorum. Ekran başında mısınız? Bu arada siz de sevgili seyircilerimiz mesajlarınızı gönderebilirsiniz bize. Nur Viral'le sen istersen özel. Bize de sosyal medyamızdan buradan şu anda canlı yayında ulaşabiliyorsunuz. Boğa ve yükselen boğa hazırsan kariyerinde müthiş beklenen zaman geldi. Kesinlikle ve şunu söyleyeyim bak 2028 yılında bir gün seninle oturup burada konuştuğumuzda söyleyeyim. Yani gün gelecek 2028 yılında zaman çabuk geçiyor. Çok Biz en çok. son 2017'de seninle yayını yapmışız. Ve evet. o gün hangi gündü? O gün işte Mayıs ayı o Yok, bir dönemler. döngü vardı o zaman da. 11 yıllık döngü tutulma zamanlarında. İşte bugün o döngü döngünün kırılıyor. kırıldığı İnanılır gibi zamanda değil. biz en son o zaman seninle yayın yapmışız. Düşün bak aynı döngüyü yaşıyoruz şu an bir araya geliyoruz. 2028 yılında tüm burçlar genelinde söylüyorum. Hepsi diyecek ki iyi ki 20 Şubat haftasında bu kararı almışım. Bak onu diyecekleri bir zaman tarihini veriyoruz. Yani bu böyle bir hadi şimdi oldu değil bir süreç. Ne yapsınlar 20 Şubat'ta boğalar, 20 yükselen boğalar? boğalara geldik. Boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar için biraz sessiz bir fırtına kopuyor içlerinde. Böyle biraz 12. ev çalışıyor. Arka planda dönen işler, arkadan döndürülen konular, haksızlıklar, bazı iftiralar. Biraz bunlarla savaşıyor olabilirler. Ama hiç korkmasınlar. İlahi plan öyle bir işliyor ki cayır cayır. Yani tıkır tıkır işliyor. Böyle bir şey mi yapıyorlar? Önüne düşüyor. Bir şey mi geliyor? Önüne düşüyor. Eğer o da olumsuz ya da negatif bir şey yapıyorsa onun da ayağına dolanabilir. Amin. Yani bu iyi olan ve boğalar ve kötü olan boğalar diye ikiye ayırıyoruz bunu. Kim ne yaptıysa önüne geliyor. Böyle full HD izleyecekler. Diyecekler ki bir dakika ya bak bu bana bunu yapmıştı bunu yaşıyor. Bu bana şunu demişti bu oluyor. Dedikleri bir full HD bir görüntü kalitesi geliyor önlerine. Ama lütfen buna da yürek soğutmasınlar. Desinler ki eğer ellerinden gelen bir yardım varsa sınanacaklar çünkü. Yapsınlar. Hiç oh bana yapmıştı o öyle oldu da demesinler. Yapmak istemiyorsa yapmasın. Yardım etmek istemiyorsa etmesin ama ocağına düştü diye bir laf vardır ya. Bu olabilir. Parasal ve finansal konularda bu tutulmayla birlikte Nur
bir kapıları açılıyor. Bir şans ve bereket, para kapıları açılıyor. Boğa ve yükselen burcu boğaların. Uranüs de boğa burcunda son derecelerinde, artık geçmişi arkaya alıyorlar. Biraz ayaklara, uyku, lenf sistemine dikkat etsinler. Uykularına dikkat etsinler. Geriye dönüp baktıklarında ben neler geçirmişim ya, mükemmel bir sene, beni taşıyacak artık dedikleri bir zamana giriyorlar 20 bu Şubat'a hafta. ne yazıyorlardı? Onlar için de notum şu: ruhum yeniden doğuyor, ben ilahi adaleti hak ettim. Evet. Evet, bunu diyorlar. Sevgili ikizler, senin için bir doğuş haftası Evet. mı yoksa senin için bir kaçış Patlama. haftası mı? Aynen öyle, çok tam bir kaçış haftası. Bu hafta Satürn, Neptün Koç'a giriyor. Onları hem destekliyor ama var ya, ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar kariyerlerinde çok büyük bir döneme gidiyorlar. Harika. Yeniden kariyerinizi yapılandırıyorsunuz ikizler ve yükselen ikizler. Son 2 yıldır tam bir şey yapıyorlar, enselerinden çekildiler. Tam bir patinaj yaşadılar. İstedikleri gibi parlayamadılar, emeklerinin karşılığını alamadılar. Eğitim, kariyer konuları çok önemli. Bak, ikizler ve yükselen burcu ikizler olanları 2017 senesine ışınlıyorum. 2017 senesinde, 2015 senesinde hangi haksızlıklara uğradınız? Hangi ihanetlere, iftiralara uğradınız? Bunlarla ilgili ilahi adalet görecekler. Bunlarla ilgili başarılarını tasdikleyecekler. Oradaki gibi olmayacak. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Çünkü siz eskisiz değilsiniz. Yeni bir başlangıç içerisinde olacaklar. Yeniden bir şey öğrenmek istiyorlarsa, yurt dışı planları varsa çok şanslı bir dönem. İkizler için buraya odaklansınlar. Özellikle kariyerini yeniden inşa etmek istiyorsa, kariyeriyle ilgili şu an yepyeni bir karar alıyorsa korkmasın. Şirket mi kurmak istiyor, iş mi açmak istiyor, planı her neyse bunu cesaretle yapsın. Özellikle de hayallerim gerçek olmaya başladı. 20 Şubat not alsınlar. Satürn Neptün kavuşumu. Hayallerimi gerçekleştireceğim dedikleri bir dönem başlıyor. Lütfen orada dualarını etsinler. Hayatlarına yeni bir yön, yeni bir farkındalık versinler diyebiliriz. Onlar için çok başka bir süreç olacak. Kariyerlerinde güç kazanıyorlar. Yükselen ikizler 20 Şubat tarihindeki vurguya lütfen Evet, kesinlikle dikkat edin. etsinler. Çünkü sizin kaderinizin değiştiği nokta Hayalleri olabilir. gerçek olacak. Bir de Uranüs ikizlere geçeceksin. 2018 Mayıs'ta Uranüs Boğa'ya geçti. Boğalar neler yaşadı, neler gördü, geçirdi. Şimdi Uranüs ikizlere geçecek. Şu an bulundukları yer, bulundukları konum hepsi Olağanüstü. Yani fake diyorum. Neden fake diyorum? Uranüs 26 Nisan'dan sonra ikizlere geçtikten sonra yapacaklarını onlar bile tahmin edemeyecek Hadi diyebiliriz. Yengeçlere geçelim. Efendim? Sevgili yengeçler, size öyle bir müjde var ki yani para sizi değil de galiba siz parayı kovalayacaksınız. Evet. Para bayağı bir geliyor onlara parasal konuda. Jüpiter yengeçte biraz engellerle karşılaştılar. Parasal konu ilişkilerde, ortaklıklarda zorluk ve yorgunluk çektiler. Çok kolay şeyler yaşanmadı. Ama şu an bakın, bu dönem tutulma olmamıştı bunları yaşayana kadar. Tutulma olduktan sonra hayatlarındaki o büyük değişimin sesini hissedecekler. Alamadıkları krediyi alabilirler. Uzun zamandır finansal anlamda bekledikleri bir borç varsa ya da ödemeleri gereken bunu yapılandırabilirler. Burada eski kariyer hayallerini yeni bir yapıya getiriyorlar. Artık eskisi gibi düşünmeyecekler. Ya tamam, ben bunu yapamıyorum ama yepyeni bir şey inşa edeceğim dedikleri ve cesur oldukları bir zaman olacak. Yengeç ve yükselen yengeçler kariyerlerini ve statülerini tamamen değiştiriyorlar Nur. Statü de önemli bir şeydir. Yani statü sadece kariyerle de değişmeyebiliyor. İnsanın bulunduğu konum, eğitim seviyesi, birçok şeyle de değiştirebilirler. Evlilik bile bir statü olarak değişim gösterebilir. Bu da dahil olabilir. Boşanma da öyledir. O da bir statüdür. O da değişebilir. Yani hayatlarında önemli bir değişimi kucaklıyorlar. Kazançları çok iyi artacak ama bugün özellikle çok önemli onlar için. Kazançlarla ilgili yapacakları görüşmeler, anlaşmalar, iş başvuruları bu hafta ne geliyorsa kabul etsinler. 20 Şubat tarihine onlar ne yazıyorlar? Kariyer hayallerimi yeniden yapılandırıyorum, kazançlarımı arttırıyorum diyecekler. 20 Şubat takvimlerine eklesinler. Biraz bu hafta gözü yaşlı, böyle biraz başlayabilirler. Yani yapıyorum olmuyor enerjisiyle başlayabilirler. Kendilerine acıyarak dram yaratmasınlar. Ama hafta sonuna doğru. Hafta sonuna doğru işler hiç öyle olmayacak. Güzel haberler alacaksınız, bizi anarsınız. Yengeçler, enerjinizi Evet. yükseltin ki, değil mi, güzellikler gelsin. Eski korkular sizi bulsun. gidiyor, biliyor musun? Yengeçler Çok tüm güzel. eski korkularını geride bırakıyorlar. Hadi inşallah bakalım. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan, hazırsan seninle devam edeceğiz. Şimdi ilişkisinde karar aşamasında olan bir aslan varsa televizyonun sesini iyice açsın. Çünkü senin için bu hafta
İnanılmaz bir hafta. Evet, mükemmel bir hafta. Özellikle bak, aslan ve kovalar için bu sene bambaşka bir sene olacak ama aslanlar yani 2018'den beri iş hayatlarında hiç mi mutlu olmazlar? Kariyer hayatlarında hiç Nerede mi kıymetleri mutlu oldular? bilmezler? Yani çok çektiler Çok aslanlar, gerçekten zordu. Hele ki o 2023 senesi, 2024 seneleri onlar için çok yıpratıcıydı. Şimdi hayatlarında belki yaşadıkları bu tutulma sonrası ama. Hani bugün de değil, yarın tutulma olacak. Yarından sonra hayatlarındaki o değişimi, bütün insanların onlara olan yaklaşımları, ya engelleniyordum ben, şimdi kapılar açıldı, o engeller kalktı dedikleri bir süreç içerisine giriyorlar. Bunu yaşayacaklar ve bunu hissedecekler. Evlenebilirler, evlilik teklifi alabilirler, evlilik teklifinde bulunabilirler, ortaklık teklifinde bulunabilirler. İlişkileri çok değişiyor. Bir partnerden, bir sevgiliden, bir ortaktan bir yüzleşme de yaşayabilirler. Bak, onlar için bu da çok önemli. İlişkilerinde, evliliğinde, ortaklığında yeni bir sayfa açıyor. Aslan ve yükselen aslanlar özellikle bu hafta böyle bir 2028'e kadar hayatında taşıyacağı yeni insanları aldıkları bir hafta. Yani bu hafta diyelim ki Nur biriyle tanıştı ve önümüzdeki hafta da buna dahil. O insanı 2028'e kadar taşıyacak. 2028'e kadar hayatında önemli bir noktada olacak. Kadersel bir döngüdeler. Kadersel bir döngüde. O yüzden lütfen kiminle olduğunuz, çevrenizde kimin olduğu, bu hafta bırakırlarsa da gidecek. Bir daha görmeyecekler o insanları. Önümüzdeki hafta da buna dahil. Bu 2 hafta aslan ve yükselen burcu aslanlar iyi bir ilişkisel anlamda, birebir ilişkilerinde bir eleme içinde olsunlar. Yani bitiş noktasındaysa gidene üzülmesinler. Zaten Hiç. kadersel döngüde gitmesi gerekiyor. Tamamen kesip atsınlar. O zaman gidene bay bay, Bay- gelene hay hay. Evet, aynen. Aynen öyle. Bunu yapabilirler. Vizyonları doğuyor. Vizyonlarını yeniden geliştiriyorlar ve hayatlarına onları anlayacak, onlarla ortaklık ve ruh eşi pozisyonunda hareket edecek mükemmel biriyle karşılaşacaklarını 20 Şubat tarihine eklesinler Nurcuğum. Peki ne desinler 20 Şubat'ta? Vizyonum yeniden doğuyor. Artık vizyonsuz insanları hayatlarından atıyorlar. Evet. Daha vizyonlu, daha kaliteli bir hayatın parçası oluyor aslan ve yükselen aslanlar. Aslan kalitedir. Kaliteyi sever. Kaliteli insanlardır. Ama işte bazen de o korumacı duygusuyla ne kadar öyle insan yoksa da onu da çeker yanına. Neyse, Allah'tan gezegenlerin etkisiyle Eski aslanlar şunu korkular fark geçiyor. edecekler ki onlara yük olan herkes kapıya konulacak. Evet canım, aynen öyle. Işıltılarına yeniden kavuşuyorlar diyebiliriz. Hadi bakalım sevgili Başak, sevgili Başak. Başaklar. Yeniden sil Evet. baştan demek isteyen sevgili Başaklar. Başaklar Güney Ay düğümü tutulmalarını yaşadılar. Yani var ya, şu an bizi hala dinleyen Başaklara Hala ekran hala başındaysanız. ekran başındaysanız, valla bu 2 seneye dayandıysanız önce ayağa kalkıp kendinizi alkışlayın. Ya ben onları kocaman alkışlıyorum Nur. Gerçekten Çok Başak çektiler değil mi? Bak, görmedikleri şey kalmadı. Hakikaten saçma sapan ne varsa yaşadılar. Zorlandılar. İhanet deseniz, arkadaşlık ilişkileri deseniz, bu kadar verici oldular. Hala arkalarından işler döndü. Aldatmalar, aldatılmalar yaşadılar. Bunları gördüler. Şu an birçoğu boşanma yaşıyor olabilir. Evlilikle ilgili problem yaşıyor olabilir. Neden bunlar yaşandı? Güney Ay düğümü onların karanlıklarını gösterdi. Karanlıklarını gördüler aslında. Birçoğu da çok güzellikler yaşadı Nur. Sadece bütün Başaklar bunu yaşadı değil. Çok güzel ve verimli bir dönem geçiren Başaklar da oldu son 2 sene. Onlar zaten hazır gelmişlerdi bu döneme. Önemli olan astrolojiyi dinlerken nasıl yakalanmanız gerektiğidir. Onlar hazırdı. Hazır olanlar için iyiydi. Hava durumu ama, gibi. Evet, sen nasıl yakalandığın önemli. Sen iyi yakalanırsan güzel geçer. Şimdi bu dönem Kova burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte hayatlarında, iş hayatlarında, hizmet sektöründe, yaptıkları işte belki bir şirket kuruyorlar, yeni bir başlangıç içerisinde oluyorlar. Kendi markalarını, kendi isimlerini, yeniliklerini yeniden tasarladıkları bir döneme gidiyorlar. Özellikle biraz 8. ev enerjisi yüksek olacağı için günlük disiplinleri çok önemli olacak onlar için. Disiplinlerine çok dikkat etsinler. Böyle bir hesap kitap listesi çıkarsınlar. Artık hayatında olması gerekmeyen insanları onlar da çıkarsınlar. Parasal anlamda çok güzel kazançları olacak. Süper. Çok iyi para kazanıyorlar. 20 Şubat'a derin dönüşümüm başladı desin. Ve geçiyorum terazi ve yükselen terazilere. Evet, geçiyoruz. Teraziler. Teraziler için önemli bir dönem. İlişkiler ve ortaklıklar diyoruz ama biraz sağlıkta diyoruz. Sağlıklarına da dikkat edecekler. Sağlıkla ilgili konular da çok önemli. Özellikle Satürn, Neptün kimi etkiliyor? Koç'un karşısındaki teraziyi etkiliyor. Karşıt olduğu için ilişkilerde bir disiplin, bir sıkı yönetim ilan ediyorlar teraziler. Yeter artık, bugüne kadar ben her konuda çok rahat davrandım ama artık
kendimi önemseyeceğim dedikleri bir zaman. Sağlıkla ilgili konulara dikkat etsinler ama aşk hayatında gerçekten aşk bekleyen terazilere de hayırlı olsun diyelim. Bu tutulmadan sonra Yıldırım aşkı mı geliyor? geliyor. Birden bakalım kimle tanışacaklar, kimi görecekler. Onlar severler. Tabii. Ve birden aşık olsunlar. Birden birini görsünler. Hoşlarına gider. Eğer çocuklarıyla ilgili kararları varsa bu çocukları da anlatabilir. Çocuklarıyla da ilgili önemli güzel gelişmeler yaşayabilirler. Özellikle Perşembe günü 19 Şubat tarihi çok önemli onlar için. 19 Şubat'ı not alsın onlar da. Onların hayatlarıyla ilgili bir telefon konuşması, önemli bir görüşme, yeni bir tanışma, hayatlarına giren kişiler onların hayatını değiştirebilir. Bu da biraz önemli olacak. 20 Şubat ne not etsin? Eğer aşk istiyorsa gerçek aşk ve ortaklık desin. Hayatımda bunun temelini oluşturacağım. 2028'e kadar bununla ilgili kendimi iyi hissedeceğim diye 20 Şubat'a not alsın. Orada da bu başlangıcı yapsın diyelim. Peki terazi bunun müjdesini verelim. Yalnız ve boş, kalbi boş olan terazilere Evet. yıldırım aşkı geliyor. Geçelim sevgili akrep ve yükselen akreplere. Onlar 20 Şubat için özellikle Ne yazıyorlar? neye dikkat etsinler? Şimdi onların enerji alanlarında Satürn, Neptün 6. evlerinde birazcık çalışacak. Günlük hayatları ve çalışma rutinleri, çok çalışacakları bir seneye giriyorlar. Ama var ya, çalışıp da çok iyi de kazanacakları bir zaman. Yani para kazanacaklarını hissedecekler. Akrep ve yükselen burcu akrepler sadece dikkat etmeleri gereken spor rutinlerini, bedensel güvenlerini, sağlıklarını ve alışkanlıklarını iyi dengelemeleri gerekiyor. Eski sorunlar, evlilik problemleri, ilişkilerle ilgili sorunlar varsa bunları geride bıraksınlar. Sağlığa dikkat etsinler. Sağlıklarını şu sıralar çok önemsemiyor olabilirler. Sağlıkla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu hafta özellikle 20 Şubat ve 21 Şubat'ta alacakları bir telefon, görüşecekleri biri bak. Onlar için de çok önemli olabilir. Çok kadersel olabilir. Hayatlarını değiştirecek noktada olabilir. Önümüzdeki hafta bir Merkür Retrosu geliyor. O Merkür Retrosu sizi çok ilgilendiriyor akrepler ama o bir sonraki adımın konusu. Bunu da not olarak düşeyim. Şimdiden bu hafta neyi başlatıyorsanız, ne yapıyorsanız 19 ve 20 Şubat'ı seçsinler. Bak o 2 senelik onların kadersel döngülerini yazacak. Ya, imza atacaklar altlarına. Yıllar sonra bugüne döndüklerinde diyecekler ki iyi ki o gün o kararı vermişim. Ne yazsınlar 20 Şubat Onlar için? da ne diyorlar? Günlük gücüm ve sağlığım yeniden doğuyor, yeniden başlıyorum diye yazsınlar. Hadi bakalım yay ve yükselen yaylar sizin için bu hafta nasıl bir hafta Evet. bir görelim. Bu hafta özgürleşiyorlar. Hiç özgür değiller zaten. Özgürleşiyorlar kafalarına göre. Daha özgür yani yayın Daha ne özgürleştiği bir olabilir hafta değil mi? düşünemiyorum. Evet. Ama bakma işin şakası son 2 sene hayatlarındaki en tutsak hallerini yaşadılar. Evet. Yani cidden bir yaya yakışmayacak bir özgürlük olmayan bir noktada yaşadılar. Çok bunaldılar. Büyük bir bunalım süreci yaşadılar. Satürn balık onlara özgürlüğün bedelini öğretti. Bu hafta özellikle yaratıcılıkları gelişiyor. İş hayatlarında önemli bir projeye, bir proje teklifi alabilirsiniz. Bir iş teklifi alabilirsiniz. Belki hiç bugüne kadar yapmadığınız bir iş teklifi alabilirsiniz. Ya ben bunu hiç denememiştim ama farklı olacak galiba. Ya da beni şaşırtacak ya da değişik bir şeye gidecek diyebilirsiniz. Bu çok eğlenceli olacak. Özellikle bu hafta aldığınız bir teklif varsa hayatınızda farklı bir boyut kazanabilirsiniz. Yeni bir başlangıç içinde olabilirsiniz. Deneyin, mutlaka yapın. Özellikle de 21-22 Şubat'ta da Ay-Jüpiter üçgeni gerçekleşecek. O da onlar için özellikle bakın bu hafta bütün burçlar bir yana yükselen yaylar çok daha şanslı alamadıkları bir paraları, finansal bir gelir kaynakları, para kazanmak istiyorlarsa kazançlarıyla ilgili orada başlatacakları her şey artacak. Bereket zamanı diyebiliriz. Yani 20 Şubat zamanı takvimlerine bereketimi arttırıyorum diyebilirler mesela. Bereketlenecekleri bir zamana giriyorlar. Ve lütfen yay ve yükselen burcu yaylar tutkularını kaybettiler. Tutkulu insanlardı. Birazcık da o gerçekten istedikleri hobileri, tutkuları neyse buraya yönelsinler. Onun peşine düşsünler. Biraz düşsünler ya. Çok bıraktılar kendilerini orada Çok. diyebiliriz. Seni yükselen yay olarak söylüyorum. Evet çok. Peki o zaman geçelim mi sevgili oğlaklara? Evet, Sevgili oğlak ve oğlaklar. yükselen oğlak bu hafta öyle bir haftaya girdin ki hiç sevmezsin, cüzdanın doluyor. Hiç sevmez, hiç hırslı, uzun vadeli düşünen o yüce ruhlar.
Onlar uzun vadeli ne planlar yapmışlardır. Şimdi bu hafta onlar için önemli neden Satürn, Neptün kavuşumu gerçekleşiyor Koç burcunda. Hayatlarını değiştirecekleri bir sürece başlıyorlar. Yani onlar ev alabilirler, yer değiştirebilirler, mal mülk edinebilirler. Yani eğer yaşantınızda böyle somut bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız değiştirecekler ama içinde duygu da var bunun. Yani öyle yatırımlık bir şey değil bu. Duygusal bir şey değişiyor. Belki eviyle ilgili, ailesiyle ilgili bir yol ayrımına gidiyor. Uzaktan yaşama kararı, birazcık daha evleri ayırma kararı alıyor. Belki ailesiyle yaşayan bir oğlaktır. Acaba ailemden ayrı mı yaşayayım dediği bir yeni döngü de başlatıyor olabilir. Kafasında böyle planları olanlar varsa gerçekten çok ideal bir dönem. Yani bazen de kopabilmeyi, ayrılabilmeyi doğru zamanda yapmak gerekir. Doğru zaman yapabilirler. Bu dönem böyle bir gerçeklikleri varsa eski ev düzeni, eski aile yükleri, eski güvenli gördükleri yerleri terk etmek için muhteşem bir cesaret var. Yani bunu yapabilecekleri bir güçteler. Eğer düşünüyorlarsa bu hafta, önümüzdeki hafta bununla ilgili gelişmeler olabilir. Pazartesi, salı ve çarşamba parasal anlamda çok büyük kapılarının açıldığı, gelir kaynaklarını yeniden oluşturdukları önemli bir dönem. Alacakları varsa alabilirler. Bu tutulma özellikle maddi gücün arkasında da aile konularını anlatıyor. Aileyle ilgili de, kardeşlerle ilgili de, sağlıkla ilgili konular varsa bunlarla ilgili de şifa dönemi diyebiliriz Nurcuğum. Burada da şifalanacaklar. Peki onlar ne yazıyormuş? 20 Şubat, duygusal temelim ve yuvam, kendi istediğim yuvamı kendim oluşturuyorum diyecekler. Bugüne kadar ait olmadıkları yerdelerdi. Şimdi ait oldukları yere geçiyorlar. Hadi bakalım. Evet sevgili Kova, 20 Şubat, daha doğrusu 16 Şubat haftasında gerçekten artık sahne senin. Evet, sahne onların artık tutuluyorlar yani onların da değil. Tutula tutula ne hale geldiler. Biz kalkalım da siz kalkar. Yani biz hakikaten ortamı terk edelim. Çünkü sahne kovaların. Zaten dahilikle delilik arasında bir yer deriz ya Kova burcuna. Yani artık ya dahiliğinizi ortaya koyacaksınız ya delireceksiniz. Bakın bu tutulma çok önemli. Yani bu tutulma sizin hayatınızı değiştiren bir tutulma olacak. Üzerine bu tutulma oluyor. Satürn, Neptün Koç burcuna geçiyor. İkisi kavuşuyor. Yani bakın gökyüzü inanılmaz bir şekilde el ele hayatınızda büyük değişimler yapacaksınız. Kova için değişim zor değildir. O yüzden bu tutulma onların tüm şans kapılarını açıyor. Tüm bereketini açıyor. Gerçekten çok akıllı, yetenekli olan Kova burçları için uçacaklar. Zirveye gidiyorlar. Büyük iş değişimleri, terfi etmek, yer değiştirmek, parasal anlamda finansal kaynaklarını arttırma imkanları. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Fırsat ve imkan. Bunlar nasıldır? Bunlar gelir geçer. Fırsat da imkan da gelir geçer. Sizin görmeniz lazım. Tutulma oluyor. Ben Nur'u izledim. Az önce Aygül dedi ki bu bir fırsat olabilir. Bir dakika ben onu duyayım derseniz kazanırsınız. Yoksa hiçbir anlamı yok. Gelir geçer. Fırsat tutuldum ne oldu bir şey olmadı dersiniz. Bunu kendinize yapmayın. Enerjiniz zirvede olacak. Şu an çok düşük hissedebilirler. Niye biliyor musun? Mars Kova'da. Mars Kova'da olduğu için Mars enerjidir. Ne zaman açılacaklar? Böyle işte birkaç hafta sonra o enerji dağılacak. Şu an içindeki olan tüm enerjiyi planlasınlar ve gizli kalsınlar. Çok önemli bir şey söylüyorum. Lütfen yapacağınız hiçbir şeyi kimseye anlatmayın. Gizli kalın ve o gizliliğin sonradan ekmeğini yiyeceksiniz. Kova ve yükselen burcu Kovalar. 20 Şubat'a ne yazsınlar? Hemen bakalım desinler ki yeni benliğim doğuyor. Yeni bir ben doğuyor desin Kovalar. Hadi bakalım. Sevgili balık senin için öyle bir hafta ki adeta uyanış haftasıymış. Peki Evet. en çok hangi konuda uyanış yaşıyor? İlişkilerde mi, işte mi? Yani artık uyanmadığı konu kalmadı. Tüm konularda. Yani, hani balıkta uyanmadıysa artık biz kalkıp gidip uyandıralım. Ya son 2 senedir var başlarına gelmeyen kalmadı. Tabii, Bak, çok şey yaşadılar, Satürn değil mi? balık. Yükselenden geçti, güneşten geçti. Balıklar ruhsal anlamda teslimiyetçi ve kendini bırakan insanlardır. Enerjileri de öyle çalışır ama bu dönem onlar için biraz öyle kolay değildi. Şimdi var ya öyle akıllılar ki, öyle kendileri ne yapacaklarını, yönlerini iyi biliyorlar ki çevrenizde balık ve yükselen balık varsa onlardan akıl alın. Yani çok akıllı bir dönemdeler gerçekten. Şimdi hayatlarında yeni bir başlangıç yapacaklar, iyi para kazanacaklar. Güzel. Parasını Bize iyi tutsun. bunlarla gel. Evet, parasını iyi tutsun ama.
Hani orada 2 senedir ne çektiğini unutmasın, parasını pulunu çok iyi tutsun. Hesaplarını kitaplarını iyi yapsın. Sadece Merkür retrolayacak 26 Şubat'tan şimdiden sesleniyorum tüm herkese. 22 gün boyunca Merkür retrosu yaşayacağız ve Balık burcunda. Sarhoş gibi bir gökyüzü etkisi olacak. Balık ve yükselen burcu balıklar 22 gün boyunca lütfen karar almayın. Tutulma size çok faydalı olacak. Bu tutulmanın enerjisini Mart'ın sonunda yaşayacaksınız. O yüzden şu an her şey biraz muallak olabilir, enerjiniz biraz düşük olabilir, işler yolunda gitmiyor. Hani bu Satürn benden çıkmıştı, tüm astrologlar konuşuyordu diyebilirsiniz. Ama tam tersi Mart'ın başında, tam sizin o doğum günü zamanınızda işlerin daha yolunda gittiğini göreceksiniz. 20 Şubat'a ne yazsınlar? Satürn-Neptün kavuşumuyla birlikte 20 Şubat'a parasal kazançlarımı arttırıyorum ve çok büyük bereketleniyorum diye yazabilirler. Peki sevgili Kova, senin de bereketin daim olsun. Evet. Pardon sevgili Balık, senin de bereketin daim olsun. Çünkü neden? Gerçekten bütün hazırlık bitti, perde arkasında büyük bir uyanışın olduğu bir haftadasın. Güzellikler diliyoruz sana da. Nur Viral'le sen istersen özelde sevgili seyircilerimiz sosyal medya hesabımızdan Aygülcüğümün anlattıklarını tekrar izleyebilirsiniz. Sizin için videoları paylaşıyoruz. Evet. Aygül çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haftamıza ne demek? renk kattın, enerji kattın. Yine gel lütfen. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum İyi haftalar herkese. diliyorum.